Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu tarz tariflerde yaş maya çok daha güzel oluyor. 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Hamurumun güzel olması için ben 10 gram kadar da yaş maya ekledim. Dilerseniz eklemeye de bilirsiniz. Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. Sarısını yüzer için ayırdım. Sarısının üzerini kapatmayı unutmayın. Kuruma yapmasın. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekledikten sonra ilk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu 4-5 dakika kadar yoğurdum. Bardağın dibinde kalan sıvı yağını hamurun üzerine döktüm. İster istemez dibinde biraz yağ toplanıyor. O yağı da en son hamuru toparlamakta kullandım. Hamuru toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırdım. Hamuru yaklaşık 40 dakika kadar mayalandırdım. Hamurumu masaya alıyorum. Toparladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Umarım hamurun güzelliğini ve yumuşaklığını ekrandan alabiliyorsunuz. Gerçekten pamuk gibi bir hamur oldu. Hamur kartı ile parçalara ayırıyorum. Ben bu tariften toplamda 12 adet poğaça elde ettim.
İsterseniz daha küçük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Parçalara ayırdıktan sonra büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan hemen poğaçalarımı hazırlamaya geçiyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru elimle biraz büyüttükten sonra rulet yardımıyla kesip şekil veriyorum. Bu poğaça tarifini dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Poğaçanın hem görseli hem de lezzeti çok güzel oluyor. Bu arada ben sade olarak hazırladım. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım sade sevdiği için ben sade hazırladım. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilir, bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Poğaçaları hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Üzerini temiz bir sofra beziyle kapatıyorum. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Havasını söndürmeden yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Dikkatli bir şekilde sürüyorum. Ben poğaçaları sade olarak hazırladım. Dilerseniz çörek otu, susam serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gerçekten çok güzel oldular. Telefonu elimle tuttuğum zaman bu şekilde güzel çıkıyor. Telefonu tripoda taktığım zaman biraz daha soluk, biraz daha koyu çıkıyor. Telefonumu tripoda taktım. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz daha koyu çıkıyor. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Pamuk gibi bir poğaça oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.